Dinlendirici moladan sonra dersimizin ikinci kısmını başlıyoruz. Dağılma özelliği için örneklerimize bakıyoruz ve öyle dolduruyoruz. Dağılma özelliğinde bir ortak oluyordu, öyle değil mi? Az evvel gördük, artı 1 tam 1/3'te işaret ortak. Buradaki işlemlerde ortak olan işte buradaki negatif rasyonel sayısıdır. Ortak isterse dağılabilir. Neyin üzerine dağılabilir? Toplama işleminin üzerine dağılabilir, çıkarma işleminin üzerine dağılabilir. Biz burada bu örnekle bir taşla iki kuş vuralım istedik. Hem toplama işlemi üzerine dağılabilir göreceğiz, hem de çıkarma işlemi üzerine dağılabilir göreceğiz. Yine de bu ortak kavramı unutmayalım. Hocam ben bu özellikle değil de aklıma ilk gelen önceliğe dikkat ederek yapmak var. Onu yapsam olur mu? Evet. İşlem önceliğine göre parantezin içindeki işlemin sonucunu bulup -201 ile çarpıp lütfen o sonucu elde ediniz. Elde ettiğiniz o sonuç da bizim özellikle elde ettiğimiz sonuç birbirine eşit çıktığını görün. İçiniz daha da rahat etsin. Ortak çarpanı belirleyelim. Dağılma özelliğindeki meşhur oklarımız dağılsın. Umarım bu okları özlemişsinizdir. Dağılacak işlemi yazarız. Okun ilk gittiği sayı 1/201'dir. Onu yazarız. Tamam, buraya kadar olan kısmı yazdık. Yanındaki işlemin işaretini koyarız. Ortak çarpanın -201'i parantezli yazarız. Buradaki işaretle karışmaması önemlidir. Negatif sayıları parantezle hep yazarız. Notlarımızı uyguluyoruz. Sıradaki işlemi koyarız. Çarpı. Sonraki rasyonel sayıyı yazarız. İşlemleri daha rahat takip etmek adına bu aşağıya yazıyoruz. Okun gittiği rasyonel sayısını yazıyoruz. Ve yanındaki işlemin işaretini koyuyoruz. Tekrar ortak olanı yazarız. Ortak çarpma işlemini yazarız. Ok hangi yöne gitmiş? İşte buraya. Soldan başladık. İlk önce işaretlerin çarpımını yaparız. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Eksi işareti geldi. Sonra işaretleri görmeden sayıları çarparız. 201 rasyonel sayısıyla 1/201 rasyonel sayısını çarpmayı biliyoruz. Yöntemi verdik. Sadeleşmeler söz konusudur. Pay kısmıyla paydadaki sayı sadeleşir. 201 ile sadeleştirme söz konusu olduğu için çizik atmamız yeterlidir. Bunlar sadeleşince 1 kaldı. Yukarıda da 1 vardı. O yüzden 1 olur. Yanındaki işlemin işaretini yazarız. Parantez içindeki işlemlerin işaretleri Eksi, aradaki işlem çarpma. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Hocam dostumları parantezle yazmak zorunda mıyız? Değiliz. Dışarıdaki artı ile artının çarpımından yine artı gelecektir. Ama biz hadi uzun uzun yazalım. Bir dahakinde hiç bu artıyı yazmadan direkt sayıların çarpımını yazarak da yazabilirsiniz. İşaretler harici artık sayılarla sadeleşmeler var mı? Odaklanıyoruz. 67 ile 201 sadeleşebilir mi? 2 kere versem 70'i 140 geliyor. 2 az gelebilir. 3 kere deneyelim. Zaten 7 ile 3'ü çarptığımızda 7 kere 3'ten 21 birli bir sayı geliyor ya, o yüzden 3 daha yatkın geliyor mantığa. 7 kere 3'ten 21 elde var. 2 6 kere 3'ten 18. 18'de 2 toplarsak 20 eder. Tamam. O zaman 67 ile sadeleşebilir sayılardır. 201'i 67 ile sadeleştirdik. 3 sayısı geldi. 67'yi 67 ile sadeleştirdik. 1 geldi. Çizgi atmamız yeterli. Sayıları çarpıyorduk. 3 kere 11'den 33 gelir. Yazalım. Sayının işaretini çarpalım. Düşmanımın dostu düşmanımdır. O yüzden eksili yazarız. Şimdi artık işaretleri görmeden sayılara odaklanıyoruz. Bakalım, çünkü paydada 3 var ya, pay kısmıyla paydayı sadeleştirmeye çalışıyoruz. 2'nin içinde 3 yok. 20'nin içinde 3 6 kere desek 18. Artık bir insin aşağıya. 21'in içinde 7 kere var. Güzel. 3 ile sadeleşebilir. 201'i 3'e böldüğümüzde 67 sayısına ulaştık. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 bölüme ulaştık. Çizgi atmamız yeterli. O zaman geriye 67 çarpı 2 kalır. Paydası olmayan sayılar söz konusu. Rahat bir işlem. Eksi 1 artı 33 ne edecektir? 32 eder. İşaretlerin çarpımını yapalım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Sonra 2'yi ilk önce birler basamağındaki sayıyla çarpıyoruz. 2 kere 7'den 14 gelir. 1 elde olur. 2 kere 6'dan 12 gelir. Elde 1 ile toplarsak 13 olur. Bu alıştırmanın cevabı 166'dır. Dağılma özelliğiyle 166 sonucuna ulaşırız. İşlem önceliğine göre yaparsak yine 166 sonucuna ulaşırız. O zaman çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Çarpma işleminin ilgili kutumuza notumuzu aldık. Rasyonel sayılarda işlemler yaparken bölen, toplama veya çıkarma işlemleri üzerine tam böleni ise dağılabilir. Bunu fark edebilirsiniz ama buradaki özellik çok sorulmaz zaten. Zorlayıcı yorumlar da gelir diye yorum verdik. Aslında dağılma özelliği çarpma işleminde vardır. Bölen, toplama veya çıkarma işlemleri üzerine tam böleni ise dağıldığı olabilir. Olamaz diye bir yorum olmaz. Tablomuzu şöyle bir toparladığımızda toplama işleminde dağılma özelliğinin olmadığını görürüz. Evet, dizilişi değişebilir, toplananlar birleşebilir ama toplama işleminde diğer işlemlere dağılma özelliği söz konusu değildir. O kadar güçlü bir işlem değildir. Çarpma işleminde değişme özelliği vardır, birleşme özelliği vardır, dağılma özelliği vardır. Peki hocam, buraya çıkarma ve bölme işlemini neden yazmadık? Çünkü azalma işlemlerinde bu tür özellikler bulunmuyor. İstisnai yorumlar oluyor. Onları da alıştırmalarla gördük. Sizin için formülü tablosunu da bu şekilde oluşturduk. MEB'in bir tane kazanım kavramı sorusuna bakalım. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifadeyle başlıyoruz. Eksi 2 tam 3'te 1'in toplamaya göre tersi 7/3'tür. Birinci ifade için çalışıyoruz. Bileşik kesre çevirmek için ne yapalım? Tam kısmıyla paydayı çarparız. Payı üzerine ekleriz.
Öncelikle rasyonel sayısının işaretini koyarız. Parantezimizi açarız. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Üzerine 1 ekleriz. 7 olur. Pay kısmını bulduğumuz için kesir çizgimizi çizeriz. Payda hiç değişmediği için aynen yazarız. Toplamın 0 yapması için buraya artı işareti koyarız. Toplama olması için bir tane daha toplanan gereklidir. Onu belirtiriz. İkinci toplanan eşittir toplama 0. İlk toplananın yönü bu taraf ise eksi ise diğer toplananın yönü pozitiftir. Dolayısıyla işareti artı olacaktır. Rasyonel sayısı ise 7 bölü 3'tür. Artı 7 bölü 3 artı gizlenebilen bir işaretti. 7 bölü 3'e eşittir. Yani birinci ifade doğrudur. İkinci ifademize bakıyoruz. Eksi 3 tam 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi 2 bölü 7'dir. Öncelikle bunu bileşik kesire çevirelim. İşaretini aynen aldık. Parantezimizi açtık. Şimdi tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirmek için tamıyla paydayı çarparız. Payı üzerine ekleriz. 3 çarpı 2'den 6 gelir. 6'ya 1 eklersek 7 olur. Pay kısmı bittiği için kesir çizgisini çizeriz. Paydası yine 2'dir. Çarpmaya göre tersini bulabilmek için hangi işlemi yapacağız? Çarpma işlemini yapacağız. Eksi 7 bölü 2 rasyonel sayısını alacağız. Öyle bir sayıyla çarpacağız ki çarpımı 1'e verecek. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken öncelikle işaretlerin çarpımını yapıyoruz. İlk çarpanın işareti eksi, diğer çarpanın işaretini bilmiyoruz ama sonuçta pozitif bir işaret yani artı işareti gelecek. O zaman kodlamamıza gidelim. Düşmanımın dostu olsa yeniden düşmanım olurdu. O zaman olmadı. Bu sefer artıyı değil de eksiyi deniyoruz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Evet, buradaki rasyonel sayının işareti eksidir. İşareti belirledikten sonra şimdi ise sayıyı belirleyeceğiz. Buradaki rasyonel sayısıyla buradaki rasyonel sayısı çarparken sadeleşmiş ki sonuç bir bütün olmuş. Sadeleşmeler nasıl oluyordu? Pay kısmıyla paydası sadeleşir. Payda kısmıyla payı sadeleşir. O zaman diğer rasyonel sayının paydası 7 olur. Payı ise 2 olur. Hatırlayalım, hatta böyle çizgiler atıyorduk. Çizgiler atmamız yeterli oluyordu. Sonuç 1'e veriyordu. O zaman zihinden bu adımlarla bunu bulduk. Sorudaki ifade çarpmaya göre ters 2 bölü 7 diyor ama biz eksi 2 bölü 7 bulduk. 2 bölü 7 ile eksi 2 bölü 7 birbirine eşit olmadığı için bu ifade yanlıştır. Birinci ifade doğru olduğu için alıyoruz. İkinci ifadeyi hayır, doğru istediği için almıyoruz. Elendin. Üçüncü ifadeyi okuyoruz. Toplamaya göre tersi eksi 2 tam 2 bölü 3 olan rasyonel sayının çarpmaya göre tersi 8'de 3'tür. Adım adım ilerlemek söz konusudur. Elimizde birinci toplanan var. İkinci toplanan yani tersi olan eksi 2 tam 2 bölü 3 rasyonel sayısı. Toplama ise bu ters eleman olduğu için 0'dır. İkinci toplananın gittiği yön eksi yön ise birinci toplananın gittiği yön aynı miktarda ama artı yönde olacaktır. Böylelikle birbirlerini sıfırlayacaklardır. O zaman artı 2 tam 2 bölü 3 olur. Yani aslında artı 2 tam 2 bölü 3 rasyonel sayısının tersi eksi 2 tam 2 bölü 3'tür. Bahsettiği rasyonel sayı budur. Tamam, onu bulduk. Birinci kısım bitti. Şimdi bunun çarpmaya göre tersini bulacağız. Çarpmaya göre tersini bulabilmek için tam sayılı kesirini dönüştürmemiz lazım. Neye dönüştüreceğiz? Tabii ki bileşik kesire. Tam kısmıyla paydayı çarpıyoruz. Pay eklenir. Kesir çizgisi çizilir, payda değişmez, 3 olur. 6 ile 2'yi toplarsak 8 eder, 8 bölü 3 gelir. Bunun eşiti 8 bölü 3 bileşik kesiridir. Çarpmaya göre tersini bulabilmemiz için çarpma işlemi yapmalıyız. Bir rasyonel sayısıyla çarpımı 1 olmalıdır. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken sadeleştirmeler söz konusu oluyordu. Burada da demek ki sadeleşmeler olmuş ki buradaki 8-3 rakamından 1 sayısına gitmişler. Buranın pay kısmıyla diğer rasyonel sayının payda kısmı aynı olursa sadeleşir, 1 kalır. O zaman burası 8 oldu. İlk çarpanın paydası 3, o zaman ikinci çarpanın payı 3 olur. Böylelikle sadeleşerek 1'e ulaşır. 3 bölü 8, 8 bölü 3'ün çarpmaya göre tersidir. Üçüncü ifade de gerçekten de bunu söylemektedir. O zaman üçüncü ifade doğrudur. Üçüncü ifade doğruysa bu ifadeyi de alırız. Cevabımız 1 ve 3 olur. Rasyonel sayılarda merdiven işlemlerini kavrama alıştırmalı. Konuyu kavramak adına 2 tane alıştırmasına bakacağız. Tabii ki başlangıç kitabınızda bir sürü alıştırma çözmek size kalacak. Ama buradaki yöntemle çok güzel yapabileceğinizi düşünüyorum. Çok fazla kesir çizgili adım varsa ana yolu ilk önce belirleyelim. Yani ana işlemi belirleyeceğiz. Daha sonra ana yola doğru merdivende gider gibi gideceğiz. Yani merdiven işlemlerinin çözümünü yapacağız. Bu cümle ne demek istiyor bakalım. Çok işlem var, çok kesir çizgisi var gibi gözüküyor. Ancak adım adım gidince işler kolaylaşıyor. Ana yol neresidir? Yukarıdan indiğimizde burası ana yolumuz olacak. Aşağıdan yukarıya çıktığımızda yine burası ana yol olacak. Ya aklımıza böyle bir görüntü canlansın. Ana kısımda bir araya gelip buluşuyoruz. İşte burada pencereden bakıp çekirdek çitleyeceğiz. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Birilerini bakarız, konuşuruz. O zaman eşittirden yola çıkarak ana yolu belirliyorduk ya. Buraya da eşittir gibi düşüneceğiz. Ana yolu işaretleyeceğiz. Sanki üst kattaymışız gibi merdivenlerin yukarısından aşağıya doğru adım adım ineceğiz. Bu işlemde yukarıdaki katta merdivende 1 artı 1 bölü 5 var. Öyleyse ilk önce buradaki işlemi yaparız. Toplama işleminde paydaların eşit olması ilk aşamaydı. Paydaların eşit olması için bir bütün varsa eğer 5 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Onu yazdıktan sonra yanındaki toplananla toplarız. Paydalar hiç değişmiyor, aynen yazılıyor. Pay kısımları toplanıyor. Merdivenin üst basamağındaki sayı 6 bölü 5 olur. Merdivenin bir alt basamağına yani ana yola inebilmek için bir alt basamağına geçiş yaparken bölme işlemini görüyoruz. Bunu kesir çizgisiyle değil de 2 nokta üst üste şeklinde gösterelim. Merdivenin alt basamağına indiğimizde gördüğümüz sayı ise 5 sayısıdır. 5 rasyonel sayısını 5 bölü 1 versiyonunda yazabiliriz. Böylelikle ana yola inmiş olduk. Böyle bir bölme işleminin nasıl yapıldığını biliyoruz.
Çarpılır, başı döner. Artık çarpma işlemine geçtiğimize göre düz çizgiler yönteminden yapalım. 6 kere 1'den 6 gelir. 5 kere 5'ten 25 gelir. Üst kattaki merdivenden ana yola indik. Şimdi sırada aşağıdaki merdivenden ana yola doğru çıkmak var. Aşağıdaki merdiven dediği işte buradaki işlemler aşağıdaki merdivendir. Aşağıdan yukarıya doğru ilk kesir çizgisine kadar çıkmaya çalışacağız. İşte merdivenin o basamağında bir sayısı var, artı işareti var, 2/5 var. Böyle bir işlem yapabilmek için paydaların eşit olması gerekli. O zaman bir bütünü 5/5 olarak yazarız. Merdivende bir basamak daha çıkabilmek için ne yapmalıyız? Bir basamak daha çıktığımızda fark ediyoruz ki bir böleni varmış, bölme işareti varmış. Bölme işareti 2 nokta olarak yazıyoruz. 7/5. Aşağıdan yukarı doğru çıkarken şuna dikkat ediyoruz. Eğer kesir çizgisi varsa aşağıdaki sayı aslında bölen sayısıdır. Tamam? Kazayla aşağıdan yukarı doğru çıkıyorum diye 7/5/1 diye yazmıyoruz. Çünkü ana yolun hattında buradaki işlem vardır. Buradaki işlemde 1 bölünendir, 7/5 bölendir. Merdiven işlemleri sorularında bu noktaya gerçekten çok dikkat etmeliyiz. Yukarıdan aşağıya inişte ikinci kısımda bulduğumuz sayıyı aşağıdaki sayıya bölüyorduk 5'e. Ancak aşağıdaki merdivenden yukarı çıkarken bulduğumuz sayıyı bölmüyoruz. Yukarıda olan sayıyı bulduğumuz sayıya bölüyoruz. Bu aradaki farkı anlayıp dikkat ederek çözmeye çalışıyoruz. Ana hatta doğru gidiyoruz ama hangi sayıyı bulursak bulalım o sayıyı bölmüyoruz. Aşağıdaki basamakta bulduğumuz sayı bölen oluyor. Hatta başladığımız okun ucuna hatırlatmak amaçlı bölen yazabilirsiniz. Çünkü burada kesir çizgisi var, bulduğumuz sayı bölen olur. O zaman bir sonraki adımdaki 1'i alırız, bölü deriz, 7/5 deriz. Kodlamamızdan yapalım. Çarpılır, başı döner. Yukarıdan aşağıya doğru rahatça geldik. Aşağıdan yukarı dikkat edeceğimiz şekilde geldik. Artık buradaki ana yoldaki işlemi yazabilmeliyiz. Ana yolumuzda eşittir işaretimizi koyarak başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya inen sayı 6/25 olur. Ana yoldaki işaretimizi kesir çizgisiyle değil de 2 nokta üst üste şeklinde yazarız. Ana yolun tam altında bulunan sayımız neydi? 5/7. Ve rasyonel sayılarda bölme işlemimizi yapıyoruz. 6/25 aynen yazılır. Kodlamamızdan yapıyoruz. Çarpılır, başı döner. Paydakilerle paydadakiler sadeleşmiyor. O zaman düz çizgiler yöntemiyle direkt çarpmamızı yaparız. 6 kere 7'den payı 42 gelir. Kesir çizgimizi çizeriz. 25 ile 5'i çarparsak 125 gelir. Rasyonel sayılarda merdiven işlemlerinde elde ettiğimiz sonuç 42/125 olur. Eğer anlamadığınız noktalar varsa yorumlarda bekliyoruz sorunuzu. Herhangi bir reklam yoktur. Bülent hocamızın hediye kitabının bir örneği. İkinci alıştırmamız King yayınlarının 55. sayfasındaki 11. sorusu oluyor. Okuyoruz. İşleminin sonucu kaçtır? Yine merdivenli işlem görüyoruz çünkü bir sürü kesir çizgisi söz konusudur. O zaman gelsin merdivenimiz. Hocam burada eşittir işareti yok. Ana yolu nasıl anlayacağız? Eğer eşittir işareti yoksa en uzun kesir çizgisine sahip yer bizim ana mekanımız olacak, tamam? Buraya ana mekanımız yaptıktan sonra başlıyoruz. Yukarı kattan aşağı inerken zaten sadece bir sayısı olduğu için bir aynen kalır. Aşağıdan yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. Çünkü ana yola varmaya çalışıyoruz. Aşağı katın merdiveninden yukarı çıkarken ilk buradaki basamaktan başlarız. Bu basamakta bulduğumuz sayı bölen olacaktır. Dikkat ediyoruz. Böyle bir çıkarma söz konusuysa tam kısmıyla paydayı çarparız. 6 eder. Yani demek ki 6/2'ymiş burası. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. Payda hiç değişmediği için 5/2 yazarız. Merdivenin bu basamağı anlaşıldıysa bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir basamak yukarı çıktığımızda hocam burada bir basamak çıktık hemen bir basamak daha çıkıp 2 eksi mi yapacağız diye yok. Bu basamak geniş, 2 de sığıyor, eksi de sığıyor, bu da sığıyor, bölü işareti de sığıyor, tamam mı? Bu aynı basamakta göreceğimiz işlemlerdir. Bir basamak yukarıda ilk önce bölme işlemi olduğu için onu yazarız. 1 bölüneni, bölme işleminin işareti, bölen sayısı 5/2. 1 çarpı 2/5. 1 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım yine o sayıyı verecektir, 2/5. O zaman bu basamakta aslında 2 eksi 2/5 sayısı vardır. Şimdi aynı basamaktaki çıkarma kısmını yapalım. 2 tam ise paydaları eşit olmak durumunda. O zaman 2 tamla paydayı çarparız. 10 eder. Demek ki 10/5'miş burası. 10/5'ten 2/5'i çıkaracağız. Pay kısımlarını çıkardık. 8 kaldı. Payda değişmediği için yazdık. 8/5 etti. Demek ki bu basamaktaki rasyonel sayısı 8/5'miş. Böleni artık 8/5 olarak alırız. Ana yola çıkabilmek için önce bölme işlemini yapalım. 1 bölü böleni nedir? 8/5'tir. Dikkat edersek ana yolda 1 eksi 1 bölü 8/5 var. Ancak biz ilk önce buradaki adımı yapıyoruz. Hani ana yolda diye sadece bu var diye zannetmiyoruz. 1 eksi de buraya gayet sığıyor. Bölen 1 çarpı başı döndüğü için 5/8 olur. 1 kere 5/8 5/8 eder. Artık 1 eksi 5/8 vardır. Çünkü bölme kısmını tamamladık. Ana yolumuzda 1 eksi 5/8 olur. Böyle bir çıkarma yapabilmek için bir bütünü diğerinin paydası biçiminde yazarız. Yani 8/8 olarak yazarız. Payda hiç değişmez. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. 3/8. 3/8 E şıkkı sorumuzun cevabı olur. Suyumuzu içtikten sonra merdiven işlemlerini kavrama alıştırmamıza devam ediyoruz. Bu soruda fark ettiğimiz üzere merdiven kısımlarında bilinmeyen vardır. Bilinmeyeni bulmak için nasıl bir yol izleriz? Bu soruyla keşfedelim. Merdiven işlemlerinde eşittir işaretine bakarak veya en büyük kesir çizgisine bakarak ana yolumuzu belirliyorduk. Ana mekanımız belli olduktan sonra yukarıdaki merdivenden aşağı doğru ana yola doğru inmeye çalışıyorduk. Aşağıdaki merdivenlerden ana yola yukarı doğru çıkıyorduk. Yukarı doğru çıkarken aşağıdakiler kesir çizgisi eğer varsa ölen oluyordu. Yalnız burada bilinmeyenler söz konusu olduğu için esas hedef sonucu bulmak değil, ana yola gitmek değil, esas hedef bilinmeyene ulaşmak olacak. O zaman ilk önce yine ana yolumuzu belirleyeceğiz. Ana işlemin üstündeki bir sayı olacak. Bölme işleminin işareti bölen ana yolun altındaki sayıdır 4. Sonuç ise 5'tir.
Hadi bu versiyonda da yazabiliriz. İşlem yapınca sonuç tam bölen ve 5 oluyorsa eğer kalan 0'dır. Bakıyoruz böyle bir bölme işlemi yapmak için bölenle bölümü çarpıyoruz. 4 kere 5'ten 20 gelir. Hangi sayıdan 20 çıkarsa 0 kalır? Doğal olarak 20. O zaman 4 ile 5'i çarpmamız yeterli oluyor. Buraya 20'yi yazıyoruz. Peki bulduğumuz bu kulübe neresidir? İşte burasıdır. Çünkü ana yolun üstündeki sayı 20'dir. Evet, ana yoldan bilinmeyene doğru gitmeye devam ediyoruz. Şimdi bu ana yoldan bir basamak çıktık. Bir basamak çıkınca bu basamakta hem rasyonel sayısı hem artı işareti hem 11 var. Topladığında elde ettiği sonuç aslında 20'ymiş. Tamam? Rasyonel sayısı artı 11 eşittir 20. Elde ederek bildiklerimizi yazdığımızda bir sayıyla 11 topluyoruz ve 20 ediyormuş. O sayı nedir? Doğal olarak 9'dur. Demek ki şuradaki rasyonel sayısı 9'a eşitmiş. Pay kısmında bir sayı var. Sayı bölü 4 9'a eşittir. Demek ki kalansız bir bölme var. O zaman kalansız bölmeyi nasıl yapıyoruz? Bölenle bölümü çarpıyoruz. 4 kere 9'dan 36 geliyor. Yukarıdaki bilmediğimiz sayıdan çıkarınca 0 kalıyor. O sayı da nedir? Doğal olarak 36'nın kendisidir. O zaman buradaki pay kısmındaki sayıyı bulduk demektir. Çünkü bu sayıyı 4'e bölünce 9'u elde ediyorduk. O sayı da 36'dır dedik. Kutuyla yani bir sayıyla biri toplamış 36'yı elde etmiş. Hangi sayının bir fazlası 36 eder? Doğal olarak 35 sayısının. Bu alıştırmamızın cevabı 35 olur. Aşağıda yine merdivenli işlem var. Merdivenli işlemin sonucunu değil, bilinmeyenini bulmaya çalışacağız. Öyleyse ne yapacağız? Ana yol burasıdır. Ana yol burasıysa buradaki sonuç 6'dır. Üst merdivendeki ifade nedir? 54 sayısıdır. Aşağıdaki merdivendeki ifadeler nelerdir? İşte burasıdır. O zaman ana yoldan bilinmeyene doğru yol alalım ve buradaki bilinmeyene inelim. Ana işlemin üst tarafında 54 sayısı var. Ana işlem bölme işlemi. Bölen ana işlemin aşağısındaki ifadelerdir. Bilinmiyor o zaman. Tamam. Ve elde edilen sonuç ana yolda yazılıdır. Eşittirin yanındaki 6 sayısıdır. Böyle bir bölme işlemi tamamlanmış oluyor. Hangi sayıyla 6'yı çarparsak 54'e ulaşırız. Çarpanlar yer değişse de sonuç değişmediği için 6'nın katlarını düşünmemiz yeterlidir. 6'nın 9. katında 54'e ulaştığımız için böleni 9'dur. 9 kere 6'dan 54 gelip çıkarınca böyle bir bölme işlemi bitirmiştir. Dolayısıyla ana işlemin tam altındaki sayı 9'dur. Merdivenin tam altındaki basamakta olan sayı 9'sa daha da inmeye başlıyoruz. Bir aşağısındaki basamakta 5'te bir tane sayının toplamı vardır ve o da 9 etmiştir. 5 ile 4 sayısını toplarsak 9'a ulaşırız. 5 ile topladığı şuradaki ifadenin eşiti 4 olur. 4 dediğimiz sayının yerinde böyle bir ifade olduğu için başlıyoruz yazmaya. 16'dır. Kesir çizgisi bölme işlemidir. Elde ettiği sonuç bölüm ise 4'tür. Böyle bir bölme işleminde bulacağımız bölen sayısı bizim aslında ifademizdir. Bakıyoruz. Bölen ifadesi ne olabilir? 4'ün 4. katında 16'ya ulaşırız. Dolayısıyla bölen 4'tür. Bölen 4 ise aslında şuradaki kesir çizgisinin altındaki sayı yani buradaki ifade 4'e eşittir. Biz böleni bulduk. Bölen sayısı 4. İşte bir alt basamaktaki ifade 1 ile bir tane toplanan var ve sonucun 4 ettiğini biliyoruz. 1'in üzerine 3 eklersek 4'e ulaşırız. Buradaki ifade 3'tür. Bir alt basamakta 6 sayısının bir sayısında bölümü var ve elde ettiği bölüm ise 3'müş. Dolayısıyla böleni 2'dir. Böleni 2 ise bölen dediği kısım kesir çizgisinin altındaki ifadeydi bölen. 2'ye eşittir. Bir sayıdan biri çıkarmış, 2'ye ulaşmış. O sayı nedir? Tabii ki 3'ün içinden biri çıkarırsak 2 bölenine ulaşırız. Bilinmeyen kırmızı kutu 3 olur. Bu alıştırmamızın cevabı 3 olur. Hepsi de 11. videoda olmuş olabilir. Onu ben size bağlantısını kartlar bölümüne üstte bir yere bırakırım. Bunların mantığını rasyonel sayılarda bölme işleminde tam olarak değinelim. İyice konu otursun demiştik. Verdiğimiz sözü de uygulayalım. Artının eksiye bölümünden eksi gelir. Artık işaretlere dikkat etmeden sayılarla bölmeyi yapıyoruz. Bölüneni 575 olarak ayırıyorum. Bölen sayıyı 10 bölü 2 olarak yazıyoruz. Burada onun katı olduğu için böleni 10 bölü 2 yazdık. Burada onun katı yok. Direkt bölü 5 olarak yazabiliriz değil mi? Artık rasyonel sayılarda bölme işlemi karşımıza çıktı. Çarpılır, başı döner. 2 bölü 10 olur. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaptıktan sonra 5'i 5'e böldüğümüzde 1'e ulaşırız. Rasyonel sayılarda çarpmada payla paydadaki kısım sadeleşebiliyordu. Buranın 10 kat oluşuyla yani 0 ile buradaki 10 sadeleşir. 57 kalır. Yani 570'i ilk önce 10'a bölüp sonra 2 ile çarpma mantığı buradan anlaşılıyor mu? Bakın sadeleşmeden dolayı 570'i 10'a bölüyor. Daha sonra 2 ile çarpıyor. Ondan sonra üzerine 1 ekledi mi 114 artı 1'den 115 geliyor. Böylelikle eksi 115 oluyor. 7. videonun D alıştırmasının rasyonel sayı sorusuna bakıyoruz. 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve onlar basamağındaki rakamları birer artarsa. Eğer bir sayının birler basamağındaki rakam artarsa sadece bir değeri artmış olur. Çünkü birler basamağının basamak değeri 1'dir. Onlar basamağındaki sayı 1 artarsa işte onlar basamağındaki basamak değeri 10 olduğu için o sayı 10 artar. Virgüle kadar olan kısmı artışı bulduk. ABC sayısı var. Onun üzerine 11 ekliyoruz. Yüzler basamağındaki rakamı 5 azaltılırsa, hangi sayı olursa olsun yüzler basamağındaki rakam 5 azalıyorsa basamak değeri yüzler basamağında 500 olur. Dolayısıyla 500 azalma olur. Yani eksi 500 olur. Başta verdiği ABC sayısını aldık. Üzerine 11 eklediğini yazdık. 500 azalttığını yazıyoruz. Tamam, buraya kadar olan kısmı okuduk, devam ediyoruz. Bir 3 basamaklı sayı elde ediliyor. Tamam, burada 3 basamak olacak. Elde edilen sayı ABC sayısının 5'te 2'si olur. Hemen yazalım. Öncelikle 5'te 2'si ne demek? Bir sayının 5'te 2'si. Örneğin bir şeklin 5'te 2'si deseydi ilk önce 5 eş parçaya bölecektik. 2 tane aynısından 2 kere olacaktı değil mi? 5'e bölmek var. 2 kere aynısından almak var. 5'te
ikisi. Mantığını şekil üzerinden okunuşundan nasıl yazdık? Sayı için de aynısı geçerlidir. Hatta bunun genellikle gösterimini veriyoruz. Örneğin 10 sayısı olsun. 10 sayısının 5'te ikisi derse 5'te 2 yazılır. 10 kere 5'te 2'yi sorduğunu anlarız. Mesela biz ABC sayısı diyorsa, ABC sayısının 5'te ikisi diyorsa ABC kere 5'te 2'yi bulmaya çalışıyoruz demektir. Hocam ben anlamadım, ilk anlattığınız şekilden böyle yazabilirim diyorsanız böyle yazmanızda da sıkıntı yok. Ama genellikle ifadeleri 5'te ikisi derse ABC çarpı 5'te 2 diye yazarlar. Onu da unutmayalım. Karşımızda böyle bir işlem var. Bir de böyle işlem var. Bu ikisi de birbirine eşit. Haydi düzenlemelerimizi yapalım. Önceki notlarımızdan lütfen hatırlayalım. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler eşitliğin diğer tarafına. Şimdi bilinen eşitliğin genellikle şu tarafında oluyor. Yollayalım. Buradaki bileni eşitliğin sağ tarafına yollarken işaretin yönü değişir, pozitif olur. Artı 489'u direkt 489 olarak yazıyoruz. Tamam, bilinen gideceği yere gitti. Buradaki bilinmeyen bir bütün ya, diğerinin paydasıyla aynı olacak şekilde yazıyorum. ABC'den 5'te 5 kere vardır. Yani bir tamı var. Bir tamı da 5'te 5 olarak yazmamda hiçbir sakınca yok. Bunu karşıdaki ifadeye uygun olacak şekilde yazdıktan sonra bu taraftaki bilinmeyeni eşitliğin sol tarafına alırız. İşareti nedir? Bu pozitif bir çarpma işlemidir. İşareti gizli artıdan kaynaklı olarak artıdır. Yalnız eşitliğin sol tarafına geçerken eksi olur. Eksi ABC kere 2 bölü 5 olur. Bilinmeyenleri görmesek, 5'te 5'ten 5'te 2'yi çıkarırsak, rasyonel sayılarda çıkarma işleminde payda değişmediği için paydası yine 5 olur. Pay kısmı 5'ten 2 eksildiği için 3 olur. ABC kere 3 bölü 5 vardır. Yani çarpanını ortak yazıyoruz. Ortak yazdıktan sonra çarpanı ortak olduğu için rasyonel kısımları çıkarıyoruz. Tamam? Bu kadar bütünden 5'te 2 kadar ABC çıktığı için 5'te 3 kere ABC olur. Yazıyoruz. Böyle bir rasyonel sayıyı çarpmak için ne yaparız? Sadeleşmeler var mı diye bakarız ama bu sefer bilinmeyen var. Yani düz mantıkla olmuyor gibi, öyle değil mi? O zaman bilinmeyeni yukarıdaki merdiven gibi işimize geldiği şekilde yazıp ilerleyelim. Pay kısımlarını çarparız. ABC çarpı 3 olur. Kesir çizgisini çizeriz. Payda kısmı zaten 5'tir. 5'e bölme vardır. Ha kesir çizgisiyle çizmişiz, ha bu şekilde yazmışız, değil mi? Bölü 5. Burada bir sonuç var. O sonuç bir sayı olacak. O sayıyı 5'e böldüğümüzde 489 bölümü gelecek. Elde ettiğimiz kalan da 0 oluyor. 5 kere 9'dan 45, elde var 4. 5 kere 8'den 40. 40 ile 4'ü toplarsak 44, elde var 4. 5 kere 4'ten 20, 20 ile 4'ü toplarsak 24. Demek ki burada da aynı sayılar var ki birbirlerinden çıkınca 0 kalıyormuş. Buradaki sonucu demek bulduk demektir. Bölüneni 2445'tir. ABC sayısını 3 ile çarpınca 2445'i veriyorsa 2405'in içinde kaç kere 3 varsa ABC odur. Yani bölme işlemidir bu dediğimiz cümle. ABC sayısı 815 olur. Peki bize ABC sayısını mı soruyordu? Hayır. Esas istediği C bölü A eksi B oranıdır. C'yi biliyoruz 5'tir. 5 bölü A dediği ifade 8'dir. Eksi B dediği ifade işte burada. Tamam. Ne kaldı? 5 bölü 7. Oranı dediği hani rasyonel sayısı diye de sorabilirdi. Oranı ifadesi matematikte biraz daha derin işleyeceğimiz bir konu. Şimdilik rasyonel sayısını soruyor olarak diye bilseniz yeterlidir. D alıştırmasının cevabı 5 bölü 7 olur. 7. video daha da uzamasın diye rasyonel sayıya bıraktığımız soruya bakıyoruz. ABC birbirinden farklı rakamlar olacak. Hemen bunların birbirinden farklı olduğunu belirtiyoruz. Toplama işlemi var. Buna göre A artı C bölü B oranı kaçtır? Oranı dedi aslında buradaki rasyonel sayıyı soruyor. Bu sorunun ilk cümlesinde sadece birbirinden farklı olduğunu bize vermiyor. Aynı zamanda en büyük basamakta A varsa oradaki rakam 0 olamaz. Çünkü 0 olursa en büyük basamakta o basamak yok demektir. O zaman yazarız. Sorularda çok gerekir. Orada bu noktayı kesinlikle kaçırmıyoruz. C rakamı yüzler basamağında olduğu için o da farklıdır sıfırdan. Her zaman ilk cümlede sadece bilgi vermiyor. Bazen işlemin gidişatında da bize bazı bilgileri veriyordur. B rakamları birbirleriyle topladığında 6 etmiş. Aynı iki rakamı topladıysa 6'nın yarısı oradaki rakamı verir. Yani 3 olabilir, evet. 3 ile 3'ün toplamı 6'yı verdi. Bir yanındaki basamağa geçeriz. İki sayının toplamı 1 olabilir mi? Hayır. 11 olabilir mi? Hayır. Tek sayı gelmiş. Aynı iki sayının toplamıyla 1'e ulaşamıyoruz. O zaman burada 3 yoktur. Bu sistem çöktü. O zaman aşağıda başka şekilde deniyoruz. Yine 6'yı 2'ye bölsek 3 gelir. 3'ü vermiştik, olmuyor. O zaman buradaki toplam 16'dır. 16'yı 2'ye böleriz. 8 eder. Demek ki B 8'dir. 8'e 8'i topladığımızda 16'yı verdiği için birler basamağına 6 yazarız. 1 elde olur. Elde 1'i belirttik. 2 tane aynı sayı var. 2 tane A. Elde 1 var. Toplamı 1 etmiş veya 11 etmiş. 1 ile hangi sayı toplarsak 1 eder mi? 0'dır o. A rakamı da 0'dan farklı bir sayıydı. Demek ki 0'da 1 toplanmıyor. Şu 2 kere A 0 değil, onu anladık. 0'la 1'i toplasa 1'i verirdi. Ama A 0'dan farklı. Demek ki 2 kere A artı 1 11 olacağı kesinleşti. 10 sayısıyla 1'i toplarsak 11'e ulaşırız. 2 kere bir sayı 10 ediyormuş. O sayı da 5'tir tabii. Buralar 5 olacak. 5 5'ten 10, elde 1'i toplarsak 11 eder. Birini yazarız, elde 1 olur. Elde 1'i yazdık. 1, 5 daha 6 eder. 6 ile hangi sayı toplarsak 12'ye ulaşırız? Doğal olarak 6'dır. ABC sayısını bulduk.
Ancak bizden ABC sayısını istemiyor. Buradaki oranı istiyor. A dediği sayı 5'tir. C dediği rakam bakalım 6 bulduk. Kesir çizgisini çektik. B dediği sayı 8'dir. 5'in üzerine 6 eklersek 11 eder. 11 bölü 8 gelir. 8 bölü 8'i bir bütün. 3 bölü 8'i kalır. O zaman 1 tam 3 bölü 8 olur. Bu alıştırmamızın cevabı 1 tam 3 bölü 8 olur. Bir tane de bonus bir soru biz ekledik. Ona bakıyoruz. Daha sonra neye geçiyoruz bakalım. Evet, ondalık sayılarda bölme işlemine geçiyoruz. Bonus sorumuzun bazı yerlerinin renklerini düzelttikten sonra bakalım çözüm yolu nasılmış kavrayalım. 2 tane mor top 2 basamaklı sayı oluyormuş. 3 basamaklı doğal sayıymış. Tamam. Buradaki ifadesinin eşiti nedir? Top bir tane rakamdan oluşacak. O kesin çünkü 2 basamaklıysa basamaklarda sadece rakamlar bulunabiliyordu. Ya 0 oluyordu ya 1 oluyordu. Tamam ama 2 basamakta da aynı rakam olacağını mor top belli ediyor. Örneğin buradaki rakam 3 ise 33 sayısı olacak 2 basamaklı. 333 3 basamaklı sayı olacak. 333 artı 33 bölü 3 sayısı olabilir değil mi? Kaç edecektir? 366 bölü 3 edecektir. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1, 6'yı 3'e böldüğümüzde 2, 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 gelecektir. 122 sayısına ulaşacağız. Bunlar hocam 3 olmak zorunda değil. Ne bilelim her defasında gerçekten de 122 mi gelir? 9 olsa yine aynısı gelecektir. Neden? İspatını da yapalım. Buranın basamak değeri 1, buranın basamak değeri 10, buranın basamak değeri nedir? 100. O zaman buradaki sayının basamak değerlerinin toplamı 111 çarpı işte rakamı 3 ise 3'tür. Rakamı 9 ise 9'dur. Yani 111 ile mor topun çarpımıdır buradaki toplanan. Bu kesin. Buranın basamak değeri 1, buranın 10. Eğer 3 olsaydı çarpı 3 olacaktı. 1 çarpı 3, 10 çarpı 3. Yani toplam basamak değerinin 3 katı olacaktı. Ama biz bilmiyoruz. Top olarak yazıyoruz onu. Basamak değerinin toplamı 11 çarpı top. Yani mor toptan bahsediyoruz. Daha sonra kesir çizgisini çekiyoruz. Yine mor top geliyor. Toplardan toplam kaç tane varmış? Burada 111 tane, burada 11 tane. Toplamda 122 tane mor top eder. Daha sonra bölü mor top. Biz böyle bir rasyonel sayını da sadeleştirmeyi biliyoruz. Mor top dediği 3 de olsa, 9 da olsa, 7 rakamı da olsa pay kısmıyla paydadaki sadeleşir. 122 sayısı gelir. Mor top herhangi bir sıfırdan farklı bir rakam olduğu için sadeleşmesi söz konusu olur. Sonuç her türlü 122 gelir. Ondalık sayılarda bölme işlemi de vermek istiyoruz. Çünkü rasyonel sayıların bir gösterimidir ondalık sayılar. Yaklaşık 14 tane çok basit alıştırmamız var. Burada püf noktalarını vereceğiz ve daha sonra dersimizi bitireceğiz. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu ondalık sayı olarak bulunuz. Evet, biz rasyonel sayılarda bölme işlemini biliyoruz. İlk önce rasyonel sayıyla bölmesini yapıp daha sonra ondalık sayıya dönüştürebiliriz. Veya verilen ifadeleri ilk önce ondalık sayıya dönüştürüp birbirlerine bölüp sonuca ulaşabiliriz. Her iki yolu da biz bahsediyoruz. İstediğiniz şekilde çözmek size kalıyor. Bu bir basit kesir. Dolayısıyla tamı yok. Tamı yoksa sıfır tam olacak, virgülünü koyacağız. Ondalık sayıların rasyonel sayı versiyonunda paydası onun kuvveti oluyordu. Onun kuvvetinde de dolayısıyla sıfırlar mevcut. Sıfırlar mevcutsa aslında ondalık kısmının basamak sayıları mevcuttur. Bakıyoruz ondalık kısmının 1, 2, 3 tane basamağı kesinlikle vardır. Rasyonel sayının pay kısmındaki sayı ondalık sayının ondalık kısmındaki sayı olacaktır. Diğer kalan basamaklar yok anlamındaki sıfırlar olacaktır. Ondalıklı sayılarda sıfırları çok kullanıyoruz. Bölünen ifadesini ondalık sayıya dönüştürdükten sonra bölü 2 diye yazıp işlemimize devam ediyoruz. Ondalık sayıyı 2'ye bölmek çok rahattır. En büyük basamaktan başlıyoruz. Sıfırın içinde 2 var mıdır? 0 kere, yani yoktur. Tam kısmını bitirdik, virgülümüzü koyduk. Sıfırın içinde 2 kaç kere vardır? 0 kere vardır. Bölümü 0 geldiği için bu basamağa 0 yazarız. 0'ı 2'ye böldüğümüzde yine 0 kere vardır. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3'tür. Yani 0 tam 1000'de 3 bizim cevabımız olur. Ondalık sayıyı tam sayıya bölmek bu kadar rahattır. Bizden ondalık sonucunu istediği için bölüneni ondalık sayı olarak yazarız. Tam kısmı mevcuttur tam sayılı kesirde. Tamı net bellidir. O yüzden tam kısmı 4 olarak yazarız ve virgülümüzü koyarız. Ondalık kısmı da bizim için artık kolaydır. Çünkü onun kuvvetinde o sıfırlarda ondalık kısmın basamaklarını belirliyor. 1, 2, 3, 4. 4 tane basamak sayısı belirlenmiş oldu. Basamak sayısının belli olduğu kısmı yazdıktan sonra pay kısmı ondalık kısmında olacaktır. 101'i bu şekilde yazdık. Burası boş kaldı. Boş kaldıysa demek ki pay kısmında en büyük basamaktaki sıfırın yazılmasının anlamı olmadığı için yazılmamıştır. Ama ondalık sayıda anlamı vardır, yazılmalıdır. Oradaki sıfırı yazarız. İşte tam sayılı kesirin ondalık sayısı. İşlemi yapmaya devam ederiz. Burada yan yana bölmek bizi zorlayacağı için bu şekilde bölüyoruz. 4'ün içinde 3 bir kere vardır. 3 kere 1'den 3 geldi. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Bu tam kısmı için geçerliydi. O yüzden virgülümüzü koyduk. 1'in içinde 3 olmadığı için onun içindeki 3'e bakarız. O da 3 keredir. 3 kere 3'ten 9 çıkarma işleminden sonra yanındaki basamağı indiririz. 11. Yine kaç kere vardır? 3 kere vardır. 2'nin içinde 3 olmadığı için diğer basamaktaki sayıyı indirdik. 20'nin içinde 3 6 kere vardır. 18 çıkarsa 2 kalır. Buradaki 1'i hiç kullanmamıştık. İndirdik. 21'in içinde 3 7 kere vardır. Elde ettiğimiz bölümü buraya yazarız. 1 tam 10.000'de 3367 olur. Bir sonraki alıştırmamıza baktığımızda bölüneni bileşik kesir. Bileşik kesir oldu mu biz biliyoruz ki aslında tam sayılı kesire dönüşmesi söz konusudur. Yani tamı vardır.
Net tamı varsa o zaman nasıl yaparız? Ya 96'yı 10'a böleriz, bölme işlemiyle tamını bulmaya çalışırız veya pratik noktamızı vereceğiz. Çünkü buradaki sıfır o kolaylığı sağlıyor. Paydada sıfırdan farklı bir sayı olsaydı 96 evet o sayıya bölerdik ama paydada onun kuvveti olunca işimiz rahat oluyor. Bileşik kesirde bu şekilde yapıyoruz. Lütfen dikkat edelim. İlk önce işaretimizi aldık. Eksi. Bileşik kesirdeki pay kısmındaki sayıyı aldık. Ondalık kısmını bakıyorum. Bir basamaktan oluşacak. O zaman ilk basamak ondalık kısmı olur diyoruz. Daha sonra virgülümüzü koyarız. Tam kısmı belli olur. Tamam? Bu kadar rahat kolay. Bölünenimiz eksi 9 tam 10'da 6 oldu. Bölü 4 olarak yazarız ve bölme işlemimizi yaparız. İlk önce işaretlerin bölmesini yapacağız. Eksinin artı ile bölümünden eksi gelir. 9,6'yı 4 sayısına bölüyoruz. 9'un içinde 4 2 kere vardır. 4 kere 2 8'den her çıkardık 1 kalır. Tam kısmıyla ilgili şuradaki virgülle ilgili işlemimizi yaptığımız için burası tam kısımdır dolayısıyla. Tamam 1. Peki 1'in içinde 4 var mı? Çıkarma işleminden kalan 1 olduğu için yok. O zaman yanındaki sayıyı desteğe indiririz. 16'nın içinde 4 4 kere vardır. Çıkarırız. Bölme işlemi biter. Bu alıştırmanın cevabı eksi 2 tam 10'da 4 olur. Hocam ondalık sayıya ulaşmak için ilk önce ben rasyonel işlemi yapsam daha sonra ondalık sayıya çevirsem olur mu? Tabii ki olur. Siz o yoldan yapın. Biz ise buradaki bölünenin ondalık sayıya direkt çevirelim. Paydada 25, 125 gibi sayılar varsa işimiz rahattı. Çünkü 25'in 4 katı 100'ü veriyordu. 100 olunca paydası onun kuvveti olduğu için ondalık sayıya dönüştürmek rahat oluyor. 125'te ise hangi katında onun kuvvetini verir diye şöyle bir düşündüğümüzde 8 sayısıdır deriz. Bir 4 sayısıyla denersiniz. Eğer onun kuvvetine ulaşmazsa 8'i denersiniz. O da olmazsa 16'yı denersiniz ama genelde 4 ve 8 bizi kurtarır. Bu ikisini denerseniz onun kuvvetine ulaştığını bulursunuz. Hatta yanda deneyin böyle çarparak. Onun kuvvetine ulaşırsanız tamamdır. Doğru bir genişletme yapıyoruz demektir. Çünkü ondalık sayıda payda onun kuvveti olmak zorunda. Pay kısmıyla 8'i çarparız. 304 gelir. Kesir çizgisini çizeriz. 8 ile genişletmeye devam ediyoruz. 125 sayısını 8 ile çarparsak 1000 gelir. 304 bölü 1000 rasyonel sayısını 1'e bölersek ilk önce hadi bölme işlemini yapalım. Çünkü sonuç 304 bölü 1000 olur. O yüzden bölü 1 diye yazmamıza gerek yok. Direkt sonucu yazarız. Sonucu yazdıktan sonra bizden esas istediği sonucu yazarız. Basit kesirdir. Basit kesirse eğer tamı yoktur. Sıfır tamdır. Ondalık kısmında 3 tane basamak bulunmaktadır. Ve o 3 basamakta da olacak olan sayılar bellidir. Bu alıştırmanın cevabı 0 tam 1000'de 304 olur. Yine alıştırmamıza geçtik. 25'in 4 katı 1000'i veriyordu. 250'nin de 4 katını alalım ki o da onun kuvvetini versin. 25 olur, 250 olur, 2500 olur. 4 genişletmek söz konusudur ondalık sayıda. Eksi işaretimizi aldık. Genişletmeye pay kısmıyla başlıyoruz. 7 kere 4'ten 28 gelir. Kesir çizgisi. 250 ile 4'ü çarparsak 1000'e ulaşırız. Burada da böleni 1 veya eksi 1 gibi bir sayı olduğu için rahat bir bölme işlemi olduğunu görüyoruz. İlk önce rasyonel sayılarda bölmeyi yaparız. Daha sonra ondalık sayıya dönüştürürüz. İşaretlerin bölmesini yapıyoruz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Yani sonuç artı. Peki şimdi sayıları bölüyoruz. 28 bölü 1000 sayısını 1'e bölersek yine kendisini verir. Artı işaretini yazmaya gerek kalmadı. 28 bölü 1000 diye yazmamız yeterli oldu. Eşittir diye buradan devam edelim. Tam kısmı var mı? Hayır, basit kesir. O zaman tam olmadığı için 0 tam deriz. Ondalık kısmındaki basamak sayısı belli. 3 tane. Ondalık kısmında olacak olan sayı 28. Demek ki en büyük basamaktaki 0 yazılmamış pay kısmında ama burada yazılmak zorunda. 0 tam 1000'de 28 alıştırmamızın cevabı. Tamam. Rasyonel sayı biçiminde vermemiş, ondalık sayı biçiminde vermiş ve ondalık sonuç istiyor. Hocam rasyonel biçimde yazsam ben daha rahat ederim. Hepsini rasyonel biçimine dönüştürüp o şekilde bölmek istiyorum diyorsanız haydi bir de o yolla sizle birlikte yapalım. Tam kısmı 0'dır. 0 tam diye böyle yazmamızın anlamı yok. Direkt kesir çizgimizi çizeriz. Payda da zaten onun kuvveti olacağı için en büyük basamağa 1'i yazarız. Onun kuvvetinde kaç tane 0 olduğunu belirlemek için ondalık kısmındaki basamak sayısına bakıyoruz. 2 tane var. O zaman sıfırları 2 tanedir. Demek ki paydası 100'dür. Payı ise 82'dir. Bölü 41 bölü 1 ne olacaktır? Çarpılıp başı dönecektir. Sadeleştirmeler söz konusu olacaktır. 82'yi 41'e böldüğümüzde 2 gelir. Evet, tamam. 41'i 41'e böldüğümüzde 1 gelir. Çizgi atmamız yeterli. Pay kısımlarını çarpıyoruz. 2 kere 1'den 2. Payda kısmında 100 var. Böylelikle yüzde 2 buluruz. Bu rasyonel sayı dönüştürerek bulma biçimiydi. Bir de diğer yola bakalım. Böyle bir ondalık sayıda bölme gördüysek hemen pay kısmını yazalım. 2 nokta üst üste değil de kesir çizgisiyle yazalım. 41 paydası olur. İşte taktiğimiz çok önemli. Aktarıyoruz. İyice dinleyelim. Pay kısmına bakıyoruz. Ondalık kısmı var. Ben ondalık kısmından kurtulmak istiyorum. Aşağıdaki gibi tam sayı olsun. Eğer kurtulmak istiyorsak virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2 basamak var. O zaman payda kısmında da virgülden sonra 2 basamak olsun. O basamaklara sıfırları eklemiş olalım. Böylelikle biz tam sayılı biçiminde pay ve paydayı yazarız. O da rasyonel sayı versiyonuna dönüşür. Virgülden kurtulmaya çalışıyoruz. 1 kaydı, 2 kaydı. Paydada da 1 kaydı, 2 kaydı. O zaman kaydığı versiyonda aslında 0,82 oldu virgül kaydığı için ama en büyük basamağa 0 yazmıyoruz. Yukarıda 82 oldu. Aşağıda 41 var. Basamaklarda 0 olur. Böyle rahatlatır bizi. Bunun mantığının nereden geldiğini yorumlarda yazarsanız seviniriz. Artık onlara giremiyoruz. Şimdi böyle bir rasyonel sayıda sadeleştirmeler söz konusudur. 41 ile sadeleşir. Pay kısmını 41'e böldüğümüzde 2 gelir. Payda kısmını 41'e böldüğümüzde 100 gelir. Onu da ondalık sayıya çevirmek çok kolaydır. Çünkü %2'yi 0 tam %2 biçiminde yazarız.
Ondalık sayılarda bölme işlemi ama onun kuvvetlerine bölme nasılmış ona bakıyoruz. Aslında az önce biraz aşina olduk ama burada da üzerine değinmek istiyoruz. Hatırlayalım. 10 katını almak sayıyı dolayısıyla büyütür ve artması için de buradaki virgülün sağa kayması gerekliydi. 7,8'de virgül sağa kayınca bu şekilde oluyordu. Evet, çarpım dolayısıyla çarpanlardan büyük oluyor. 78. 0 olunca sayıyı arttırmak gerektiğinden anlayıp virgülü kaydırmamız yeterli oluyordu. Bölmede ise ne tarafa kaydırmamız gerekli? Sayı dolayısıyla azalacaktır. Bölme işlemleri azalma işlemleriydi. O zaman sağa değil de bu sefer sola kaydırırsak çok güzel olacaktır. 7,8'deki virgülü sola kaydırırsak bu şekilde olur değil mi? Ama artık en büyük basamakta tam kısmı olmak zorunda. Tam kısmı yoksa 0 anlamında belirtiriz. 0 tam %78. İşte böyle bir yazım olur. 10 ile çarpmayla 10 ile bölmenin farkını umarım anlamışsınızdır. Bir de bunun çizimli, fareli yöntemi var. Onu da araya katalım. İsteyenler o şekilde de zihninde tutabilir. Tabii daha alternatif, daha kolay bir yöntem daha vereceğiz. Farenin yüzünü böleceğimiz sayının önüne çizerek başlıyoruz. Farenin gövdesine sıfırı geçmeyecek şekilde çiziyoruz. Yüzdeki sıfırlardan başlayarak kaydırıyoruz. Farenin yüzüne doğru ilerlemiş oluyoruz. Baktığımızda yüzdeki ilk sıfır birinci kaydırma, ikinci kaydırma. Demek ki buradaki sayıda 2 kere kaydırma yapacağız. Birinci basamağı kaydırdık, ikinci basamağı kaydırdık. Bittiğine göre burada virgülümüz olacak. Bölmeden gelen sonuç burada virgül olduğuna göre 0 virgül, şuradaki ayak kısmında da bir 0 var. 0,04 yani 0 tam %4'tür. Diğer bir yöntem ise ondalık sayıyı paya yazarız. Bölme işleminin işaretini kesir çizgisiyle gösteririz. Böleni paydaya yazarız. İşte burada kolay. Böyle bir rasyonel sayıda virgülden kurtulmak için bakıyorum sadece bir basamak virgülü kaydırmam yeterli. O zaman aşağıda da bir basamak kayılır. Ne olacaktır? Bir basamak kaydığı için burada 0 olacaktır. 78/100 olacaktır. 78/100 de 0 tam %78'e eşittir. Ondalık sayıyı onun kuvvetlerine bölmeye devam ediyoruz. Alternatif yöntemle bu alıştırmayı yapalım. Pay kısmını aynen yazıyoruz. Payda kısmını da aynen yazıyoruz. Virgülü kaydırmalara başlıyoruz. Ondalık kısmında virgülden kurtulmak için bir basamak kayıyoruz. O zaman buraya bir basamak 0 geliyor. İkisi de aynı yöne doğru kayıyor. Birinde virgülden kurtuluyoruz. Diğerinde virgülden kurtulmanın bedeli olarak 0 geliyor. Tam kısmı var mı böyle bir rasyonel sayının? Hayır, yok. 0 tam. Ondalık kısmında kaç basamak var? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pay kısmındaki 19 ondalık kısmında olur. O zaman burada 0 vardır. Ondalık sonucu 0 tam binde 19. Ondalık sayıyı bu şekilde onun kuvvetine bölebilir veya 2 nokta üst üste olarak bölebilir. Haydi stil sahiplerine bir yöntem daha veriyoruz. Sayıyı aynen yazıp böyle yana kaydırmalı yapmak istemiyorum da şu şekilde yapmak istiyorum. Paydadaki 0 kadar ondalık kısmında basamak olacak. Tamam. Bir de yukarıdaki ondalık kısmı var. Onu da eklersek ondalık kısmındaki basamak sayısı 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 virgülü koy. Sonra ne yapacağız hocam? 4 en küçük basamakta. 6 diğer. Diğer 0 burada. 2 burada. Bu tarafta ne olacak? Dolayısıyla 0 olur. Zaten tamı yoktur, 0'dır. Gördünüz mü? Bu yöntemi de isteyenlere verdik gitti. 0 tam 10.000'de 2064. Ondalık sayılarda böyle bilinmeyen ne şekilde çok veriliyor. Hadi bunu da bir önden görmüş olalım. Hocam ben kaydırarak değil bu yöntemle yapmak istiyorum. Tamam, yapalım. Ondalık kısmında bir basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak olacak, virgülümüzü koyacağız. Pay kısmındaki en küçük basamakta C sayısı var, B sayısı var, A tam sayısı var. Tam kısmı ne olacak hocam? O zaman 0 tam olur. 0 tam 1000'de ABC'dir. Hadi aynen alalım. Virgüllü ifadelerden kurtulmak için pay kısmında 1 kayıyorum, payda da 1 kayıyoruz. Pay kısmında tekrar 1 kaymak zorunda kalıyoruz çünkü payda da hala daha şurada virgül kalıyor. O yüzden bir basamak daha kaydık pay kısmında. Paydadaki kısmından da kayıp kurtulmuş olduk. Yazalım. Yukarıda 74, bir de buradaki basamakta bir sayı var. O sayı ne olacaktır? 0 olur. Kesir çizgisini çizeriz. Payda da artık virgüller kaydı, bitti. Geriye sadece bir sayısı kaldı. Yanında bak basamak çizmiş miyiz? Çizseydik 10 yazardık. Çizmediğimiz için 1 kalmıştır. 740/1 740'tır. Aşağıdaki alıştırmamızı yazıyoruz. Pay kısmında virgülü bir basamak kaydırdık. Paydada da aynı şekilde kaydırmak zorundayız. Virgül burada kaldı. O yüzden kaydırmalara devam etmek zorundayım. Payda da 1 kaydırdığım için pay kısmında da 1 kaydırdım. 74'ü aynen yazdım. Buradaki basamak dolmalı diye ifade olduğu için oraya 0 yazdık. Kesir çizgisini çizdik. Aşağıda kaydırmalarımızdan sonra da sadece 2 rakamı kalmıştır. Aslında 002 kalmıştır ama biz onu 2 diye yazarız.
Evet, bölme işlemini geçiyoruz. 7'nin içinde 2 3 kere vardır. 6. 14'ün içinde 7 kere vardır. Buradaki 0 iner. 0'ın içinde 2 0 kere vardır. Çıkarmayla bölme biter. 370 gelir. Yeni alıştırmamızı düzenli yazdık. Kaydırmalara başlıyoruz. Virgül ifadeden kurtulmak adına. Pay kısmında bir adım kaydım. Payda da bir adım kaydım. Pay kısmında bir adım daha kayma ihtiyacı duydum. Aşağıda da kayıyoruz. Ve bitti olay. Payı 321 oldu. Kaydırdığım bütün basamaklar dolu olduğu için 0 koymamıza gerek yok. Payda kısmında 0,3 bir de yanında bir basamak var. 0,3'ü yazmak yerine 3 yazarız. Buradaki basamağı 0 ile doldururuz. Pay ve payda da ondalık sayı olduğu için böyle kaydırma yapabiliyoruz. Yoksa istediğim her sayıda böyle kaydırırım yok. Virgüllü ifadenin getirdiği bir özelliktir bu. Sonuç ondalık sayı bulmak için paydaya onun kuvvetini yapmalıyız. Paydanın 10 olması için 3'e bölünmesi gereklidir. Dolayısıyla 3 ile sadeleştirme yaparız. Gerçekten de 321 3'e tam bölünür mü bakarız. 3'ün içinde 3 bir kere vardır. 2'yi indirdik artık çıkarma işleminden sonra. 2'nin içinde 3 maalesef yok. 0 kere deriz. Artık çıkarmadan kalan 2 olduğu için buradaki biri indirme lüksümüz var. 21'in içinde 3 7 kere var. Çıkarırız 0 kalır. 107 bölü 10 gelir. Hocam hala da ondalık sayı olarak yazmadık. Yazsaydık virgül olurdu. Evet. Rahatladı işlemlerimiz. Payda da bir tane 0 var. O zaman ondalık kısmında bir basamak olacak. Sonra virgülümüzü koyacağız. En küçük basamakta pay kısmındaki 7 olur. Daha sonra 0, daha sonra 1. İşte elde ettiğimiz sonuç 10 tam, 10'da 7. Yeni alıştırmamızda payda kısmında virgül ifade görüyoruz. O zaman payda kısmında bir basamak kaydırma ihtiyacı duyuyoruz. Hocam yukarıda virgül yok. Yoksa yanındaki basamağa kayıyoruz. Virgül olmasa da o basamağı belirgin halde çiziyoruz. Payda kısmında bir basamak daha kayma ihtiyacı duyuyoruz. O zaman pay kısmında bir basamak daha çiziyoruz. Pay kısmında 63 var. Yanındaki basamak var. Bir basamak daha var. O zaman sıfırları yazdık. Aşağıda sadece 7 kalmıştır. 7'nin 9. katında 63'ü verdiğini biliyoruz. O yüzden 7'ye böldüğümüzde 1 kalır. Burası ise 900 olur. Son alıştırmamızın cevabı 900'dür. Bu dersimizde rasyonel sayılarda bölme işlemlerinin yöntemlerini verdik. Ondalıklı sayı versiyonunda yazarak onların bölmelerini verdik. Daha başka hangi yöntemleri öğrendik? Şöyle iyice bir gözden gezdirin. Gün içinde gerekli sorularınızı çözün. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.